Gökçe Okay'ın Kuş Koysunlar Yoluna adlı kişisel sergisi için sanatçı ve küratör konuşmasında bir araya geldik. Ben sadece kısaca sanatçımızı ve küratörümüzü tanıtacağım. Gökçe Okay, ben tanıdığımdan bu yana resim ve heykel yapmayı hep iş başında gördüğüm bir sanatçı. Ama sanırım bir hikayesini anlatmıştı ya da bir anısını daha çok. Tuvalete gittiklerinde annesi hep fayanslara bakın, bir şekil bulun, öyle çıkın dermiş. Dolayısıyla aslında sanatçı bir aileden geliyor. Yani kardeşlerin de farklı sanat alanlarında çalıştığını biliyoruz. Gökçe'nin formasyonunda sanırım Mimar Sinan Üniversitesi'ne 16 yaşında girişi ve genç bir tarihte, genç bir yaşta bitirişi ve ardından da Beaux-Arts dedikleri hani Fransa'daki en 16. yüzyılda kurulmuş bir okulda orada yeniden eğitimine heykel alanında devam ediyor ama yani bütün hayatı sanatın içinde geçmiş bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Mahmut Venda Koyuncu Erciyes Üniversitesi'nden mezun olmuş. Sonra Dicle Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan'da sosyoloji master'ı yapmış. Özellikle kimlik, kültür ve politika konularında bütün diğer yaptığı küratörlük işlerinde de görülen ve yüksek lisans tezinde de çalıştığı bir konu. Ardından uluslararası ilişkiler okumak istemiş, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ama hala devam ediyor galiba doktora. Belki geri döner. Kendisi uzun süredir aslında hem küratörlük yapıyor ama aynı zamanda sanat alanında, sanat eleştirmeni olarak yazılar yazıyor. Yani bildiğimiz önemli sanat dergilerinde yazılarını takip ettiğimiz bir sanat eleştirmeni ve küratör ve biraz da edebiyatçı galiba. Bir dönem, evet. Şimdi birkaç başlık belirledik biz. O başlıklar konusunda konuşmaları için sırayla hani aynı konuda olabildiğince de bir görüş alışverişine dönüşmesini de sağlayarak nasıl oldu Kuş Koysunlar Yoluna dediğiniz serginin buraya geliş süreci, tanışmanız ve işlerle koyduğunuz başlık, sergi başlığı arasındaki ilişki. Serginin hikayesi. Evet, serginin hikayesini. İstersen seninle başlayalım çünkü Venda ile kurduğun bağlantı. Olur. Son 3 senedir bu sergiyi hazırlamaya gayret ediyorum. Bu sergi dedim ama bu serginin içinde son 3 sene var ama daha eskiler de var. O da Venda ile karşılaştıktan sonra, mekanı bulduktan sonraki artı bir çalışmaydı. Sergi mekanı arıyordum ve çok işim vardı. Kafamda da bir türlü bir yere oturtamıyordum. Serginin başlığı dahil çok yukarıdaydı hala. Yani yere inmemişti. Venda ile karşılaşmam da bu sırada oldu. Bir küratöre ihtiyaç duyduğumu hissettim. Böyle karşılaşmamız bu şekilde oldu ve ilk defa bir küratörle çalıştım. Pişman mısın? Pişman değilim. Benim için güzel bir maceraydı. Yani gerçekten bir maceraydı. Bütün yaptıklarımı tekrar sorgulamak açısından da ve hala devam ettiriyorum. Oradan buradan edindiğim tecrübeyle gidiyorum şu anda da. Hayır, bir maceraydı. Evet, kesinlikle. aynı macerayı belki Venda birkaç cümleyle toparladığında bakalım karşımıza ne çıkacak. Teşekkür ederim, sağ ol. Gökçe'yi biliyordum. Bu kadar işlerini biliyor muydum? Onu bilmiyordum ama Gökçe'nin en azından sanatsal pratiğini aşağı yukarı biliyordum. Gökçe'nin Defne'yi tanıyordum çok daha yakından. Onun fotoğraf pratiğini biliyordum.
Sonra Gökçe öyle bir teklifle geldi, yani benimle çalışır mısın, böyle bir iş yapar mıyız beraber diye. Serginin daha önce başka bir başlığı vardı. Şu karşıda gördüğünüz altın varaklı çerçevedeki işin adı serginin aynı zamanda adıydı. Ve hepinizin boynuna bir kuş doladık. Hepinizin boynuna bir kuş bağladık. Hani benim için çok ritmik bir girişti. Sergi açısından daha sert bir girişti. Hani ne kadar şiirsel gibi gözükse de belki o sertliği kırdı diyelim. Yeni ismini Venda önerdi. Pardon. Evet, o Kur'an-ı Kerim'den bir suretten bir ayet o. Belki sonra da bahsederiz de. Biz yapıp ettiklerimizle cezalandırılır veya ödüllendiririz. O kuşun sembolik anlamı o ayetteki tasvir şeklinde. Sonra çeşitli sebeplerle o işten vazgeçtik. Yani o isimden vazgeçtik ve kuş koysunlar yoluna benim aklıma böyle birden o isim olur olmaz der demez aklımda patladı. Nilgün Marmara'nın o dizisi sanki senin işine çok daha güzel oturur, sergine diye oturur diye böyle bir öneriyle geldik. Ben tabii daha önce o ilk defa bir küratörle çalışıyor fakat ben yüzlerce sanatçıyla bir şekilde yıllar içerisinde bir deneyim olmuştu. Gökçe'nin özelliği daha doğrusu burada neydi? Zor imgeleri olan bir sanatçı ve doğrusu isterseniz özel mekan isteyen bir sanatçı. Hani bu mekan tam da Gökçe'nin şeyine uygun mu ilk planda, uygun mu değil mi diye ben de şüphelere düştüm kendimle. Ama onun Gökçe'deki özelliklerden birisi de bu onun yapısal özelliği. Yaşam enerjisinin korkunç yüksek olması. Yani pes etmemesi ve sürekli didiklemesi, çünkü işlerinden de bunu anlayabilirsiniz. İşlerinde korkunç bir hareket olduğunu görüyorsunuz. Hiç yerinde durmayan imgeler var burada. Bu kendi karakter yapısından da kaynaklanıyor, ben tanıdıkça oldu. Ben de doğrusu böyle hareket, yani yaşam enerjisi açısından hareket isteyen, dayatan, hem insanlarla beraber olmayı hem de sanatçılarla beraber çalışmak hoşuma gitti. Orada belki sen bir sergi yapmak, bir küratörle birlikte yapmak ama sergine sen de seyirci olduğunda her şeyi bir arada farklı bir konumlanmayla gördüğünde belki deneyimlerini bunu ilk defa seninle yaşadım. İlk defa değil. Tabii benim bir aile ortamım var. Bahsettiği gibi de sanatçı bir aile ortamı. Sürekli zaten sorguluyoruz birbirimizi de ve sorgulamaya itiyoruz, onu söyleyeyim. Ama bu kadar Nilgün 3 sene çalışmalarımı izledi, çalışma pratiğimi izledi. Kimleri okuduğumu, kimlere kafayı taktığımı gördü ve yazı yazdı ve yazdığı yazıyı okuduğumda ben tamamen kendimi başka bir yerden gördüm. Venda ile olan da oydu. Başka bir yerden gördüm kendimi. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. O yüzden hani pişman mısın küratörle çalıştığıma? Hayır, hiç değilim. Ayrıca çok sempatik ve evet, arkadaş dost canlısı bir dolayısıyla küratör. başka bir şeye ben böyle mi yapardım sergiyi? Ben dekor, kostüm, tiyatroda 5 sene çalışmış, büyük mekanlar düzenlemiş bir insanım. Yani yapamaz değildim. Ama ben böyle yapmazdım. Ama böyle yapıldığı için ben başka yerden bakabiliyorum şimdi. Evet. Ve bu gerçekten çok zenginleştirici bir deneyim. Öyle söyleyeyim. Keza Nilgün'ün yazısı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey, ben ilk defa sergiyi tabii bir sürü defa gezdim ama bir de yalnız gezdim. Yalnız gezdiğimdeki deneyimim ile sanatçıyla gezdiğim zamanki deneyim birbirinden çok farklı. Sanırım hani kendi sergini gezmek diye bir şey, bilmiyorum ben de sanatçılar için öyle bir şey var mı? Hani Var. kendi sergisini gezmek. Evet oluyor tabii, yani bu benim sık karşılaştığım bir şey. Şöyle bir şey, yani bu konuyla çok alakalı bir şey bilmiyorum ama özellikle kişisel sergilerde, hani karma sergilerde daha sanatçının tepkisi, hani
yerim acaba şurada mı olsa burada olsam diye, ama bütünlüklü bir şey içerisinde kişisel sergilerde sanatçı sanki gelirken kafasında bir kurgu var. Kafasında bir kurguyla geliyor. Yani dillendirmese de böyle bir sezgisel bir kurgu var kafasında. Sen o kurguyu kırmaya başladığın andan itibaren bir kriz doğuyor. Tabii. Tamam mı? Evet. Orada bir şaşkınlık, bir Sanırım şeydi. böyle bir krizi Olabilir, Gülce'de yaşamıştır. Yaşadık, yaşadık ama bu benim için güzel bir şey. Evet, Beni yani ilerleten bir şey. Yani Krizler zaten şöyle anlatayım, hani kendi dilimde ben bu sergiyi hazırlarken çok şey dedim ya, demin yukarıdaydım. Yani bir türlü yere inemiyordum. Yere indiren kişi oldun benim için. Koyduğun, yani imgelere koyduğun şey de anlamlar da başka yönden gerçekten bakmamı sağladı ve daha yerde daha gerçeklikte olmamı sağladı. Aynı işlerde. ben işte gelip diyorum bir bekle, ben bir yapayım, sen bir bak. Yani hayatta kimse bana bu kaşık, yani kaşık değil ismi, isimsiz koydum çünkü kaşık denmesini pek istemiyorum. Ama yani bunu ters koydurdu. Tamam dedim, koyalım, bir denedim ve benim için bir şey değişmedi, öyle söyleyeyim. Başka bir yönden bakıyorum. Ama o heykel yine benim o heykelimi, yaptığım heykeli çok iyi tanıyabiliyorum. Ama başka bir şey getirdi. Seven oldu, sevmeyen oldu. Ama Yani öyle bir küratörün bir imgeye bakış açısıyla kendisinden çıkmış doğmuş bir sanatçının bir kendi imgesine bakış açısı arasında fark var. İster istemez muhtemelen sanatçı üretirken dediğim gibi onun nasıl sunulacağıyla ilgili de bir şey kafasında dolaşıyor. Hele de mesela bu heykelse heykellerin klasik bir sergilenme biçimleri vardır. Genellikle. oldukları gibi sergilediler. Oldukları gibi genellikle öyledir. Ya başka türlü sergileme imkanı zordur. Bu da bir heykel işte, mesela pandül vesaire gibi. Tabii bir küratör de hani az önce bana söyleşten önce küratör ne işe yarar bize anlatır mısın derken kendi pratiğimden sadece bahsedebilirim. Yani ben de o imgelerle, o zaman ile, o mekan arasında bir bileşke bulmaya çalışıyorum. Bu kaşığı buraya ters koymamın sebebini açıkladım yani kendisine. Bu kaşık bu zamanda sanki buraya kaşık diyoruz. Zaten isimsiz de hani adına kaşık diyoruz. Hani kaşık koymak zorunda değil. Ama bunun bu zamanda böyle havada asılı kalması, tepemizin üzerinde öyle bir zamanda durmasının çağdaş bir imgesi yani. Şu anda bir imge olarak bu kafamızın üzerinde dolaşan, az önce bir arkadaşla da söyleşte söyledim. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu kaşık ters dönmüş bir kaşık. Bugünkü coğrafyayı, dünya koşullarını düşündüğünüz zaman bu beslenme, barınma şey bana bir anıt gibi görünüyor. Bu imge, zamanın ruhunu yansıtan ve böyle koymamız gerekiyor. Aynı zamanda ters çevirdiğiniz zaman o form, diğer formlarda da takip edeceğiniz gibi bir tür doğurganlık, hamilelik aşağıda hani böyle bir organik bir yaşam şeyi taşıyan işte kadın imgesi, karnına falan diyebileceğin şeyler çalıştırıyor. Şimdi bunları sanatçıyla konuştuğun zaman ikna edebilirsin, ikna edebilirsin, hoşuna gitmeyebilir, hoşuna gitmeyebilir. Böyle çalışıyor ama mesela Gökçe bu konularda çok direten şey yapan, düşünüyor. Hani direkt okey de demiyor, düşünüyor ve buraya düşünebilirse açık bir kapı bırakıyor. Bu da bir küratör için iyi oluyor, öyle bir sanatçıyla çalışmak. İyi oluyor. Aslında ben mesela Ters çevirmeseydiniz yerde mi, zeminde mi duracaktı? Evet. Zemine oturmuş olarak. ya tabii dengede duruyor. Yani yapılış şekli oydu aslında. şimdi aslında aynı bağlamda şunu da söylemek mümkün. Hiçbir şey
bir bakış ve dolayısıyla o bakışın getirdiği anlam evreni olmadan kendisi bir hikayeye dönüşemiyor. Yani her birimiz bir şey dediğimizde sonuçta yaşayan bir şeye dönüşmesi için sanat eserinin de bu söylemsel hareketliliğe ya da hikayelerin bolluğuna ihtiyacı var. Evet. Şimdi mesela burada benim gözlemlediğim şey artık eserin de o asılışının da işte serginin ortaya çıkışının da bir hikaye olarak anlatılabilir, yazılabilir bir anlamlar bütününe dönüşüyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki Gökçe'nin bazı şeyleri sanatçı olduğu için anlatma biçimi yazandan, okuyandan ya da küratörden çok farklı. Sanırım onu o dünyaya bir şekilde değen şey aynı zamanda yapılan işe ama aynı zamanda işte yapılacak olanı da bir katkı olarak bir açıklık bırakıyor. Ama öyle ikna olmadığı şeyi yeniden gündeme getiriyor. Ben de Evet. bunun altını çizebilirim. Çok inatçıyım. İsterseniz bu konuda söyleyeceklerin varsa. Yani nokta koymayı sevmiyorum. Bu tarz bir davranış, işte birinin müdahalesi, işte şeyi bana devam dedirttiriyor. Yani işlerimde de o Tersini yap. nokta yoktur. Evet. Yani öyle çalışırım ki bazen bir iş senelerce sürebilir. Çünkü onu zorlaştırırım. Olmayacak şeyler eklerim. Sonradan çıkarabilmek için aslında. Ama onu zor bir, gerçekten neredeyse kaybedeceğim bir şeye sokarım işime. Bunu seviyorum. Ondan sonra arındırmayı. Meselemi bu şekilde hallediyorum sanırım. İsterseniz başka mahalde ara yerini bugünkü konuşmanın Evet. evet bunu bu konuya nasıl karar verdiniz? İki taraf bundan ne anladı? Mahal ne, yer ne? Acaba bir referansı var mı? Bir yerle mi ilgili bir şeyle mi? İstersen önce sana verelim sözü. Bugünün başlığı başka mahalde ara yerine. Aslında benim senelerdir çevirisini yaptığım Marie Rouge ya da takma ismiyle Marie Noël adında bir Fransız şair var. Aslında çeviriyorum. Türkçe'de bilinmeyen, Türkiye'de bilinmeyen bir şair. Çevrilmemiş hiç. Çeviriyorum. Bugün de bir tanesi bir çevirim yayınlandı. Aynı başka mahalde ara yerine. Başlıklara baktığınızda işlerimde çokça Marie Rouge'yi görebilirsiniz. Dikiyordum, kalbimi sen ne yapıyordun gibi çok yerde alıntılar vardır Marie Rouge'da. İsterseniz okuyayım mı şiiri? Buyur. O şiiri okuyayım isterseniz size. Sergimde birçok konu var. Birçok dönem var, öyle de söyleyeyim. Dönemlerimden bir tanesi de göç konusunu ele almıştık. 2018'de 3 sanatçı sergi açmıştık. 2018. Ve orada göç konusunu, yersizlik, yurtsuzluk konusunu işlemiştim. Bu benim belki hayatımın da hikayesi. Kendi kişisel hikayemde de çünkü bu var. Bir türlü tam yer edinememe, Fransa ile burası arasında gidip gelmek, oranın kültürü, buranın kültürü şeklinde. Belki o anlamda şu yuvarlaklardan bir tanesinin ismi Başka Mahalde Ara Yerine. Onun üzerine bir şiir, bu şiiri okuyacağım size. Fransızca. Türkçesini Türkçesine, çeviri. Başka mahalde ara yerine. Şu şey gitsin diye bekliyorum ama bir türlü gitmedi. Bir dakika. Acil. Evet. Daha da yaklaşıyor galiba. Trafik var sanırım. Ambulans. Neyse sesim ondan daha yüksek çıkabilir. Arşınlıyorum bu diyarı, yürüyerek. Her gün yeni bir ufuk geçiyorum.
Oturabilmek için evimin eşiğini arıyorum. Çemberlerine girebilmek için kardeşlerimi kız ve erkek. Bıkkınım ama. Yolları inip çıksam da geçerken hiçbir dalgın çatı beni tanımadı. Gördüğüm kişiler yüzüme şaşırdı. Duraksamadı, gülümsemedi ve ellerini uzatmadı. Daha uzağa git, geç git, kim tanıyor seni? Buralı değilsin, başka mahalde ara yerini. Çiçekli ülkelerin geniş havası göğüslerinde, önden ve omuzlarında güneşle giden, rahat kızların tanrısal bir güçle rüzgara karşı gördüm güldüklerini çimenlerde zıplarken. Ah diriltmeden aşırı yakan ve yaralayan, bu güneşin altında bile titreyen zavallı vücut. Bu kadar soluk ve uykusuzluktan utanan, ey ürkek zayıflık, seni ki bir böcek bile korkutan. Daha uzağa git, geç git, kim tanıyor seni? Buralı değilsin, başka mahalde ara yerini. Böyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani- Sanırım yani biraz da sadece yer, yurt bilmem ne falan değil ama bütün bu yer bulamama, yani sanat alanında kendine yer bulamama, insanların içinde kendine yer bulamama, bütün bunları kapsıyor. Özellikle işlerimle kendime yer bulamama. Ben daha çok bu anlamda alıyorum bir de bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Sen bu şiiri okurken Gökçe, hemen aklıma şu soru geldi. Kimler yerini bulabilir sence? Bilmiyorum. Birilerinin bulduğunu düşünüyorum ki bulamadığımı düşünüyorum. Yer kalmadı diyorsun. Peki. Ay şey anlamda, Fransa'da okurken Paris Güzel Sanatlar'da geldiler, bir jüri geldi. Orada belli bir zamandan sonra geliyorsunuz ve işlerinizi gösteriyorsunuz ve sizin devam edebilirliğinize bakıyorlar. Bana söylenen şey orada da buydu. Yani ekolü izlemiyorsun, onu şey yapmıyorsun, bunu almıyorsun. Yani tamamen kendinle alakalı, yani tamamen yani burada olmanın ne anlamı var o zaman demişlerdi. Bunu da mesela çok iyi hatırlıyorum. Yabancı, her yerde yabancı. Her yerde yabancı şeklinde. Yani buradayım çünkü buradayım işte yani. Hani burada olduğum için de bunlar var. Peki başka bir soru. Bir sanatçı bir yere uyumlanmak zorunda mıdır? Zorunda değildir ama hissen hayır zorunda değildir ama bazen kabul edilmek, orada olabilmek ya da işte bir şeye bir kere hani çekmeceye girmek istiyor değilim zaten öyle bir şey değil ama bu arayış gerçek. Yani bu his gerçek onu demek Belki istiyorum. Senin bulunduğun taraf değil de diğer tarafın bakış açısını biraz değiştirmesi gerekiyor bu durumda. Bilmiyorum ama Bence- böyle bir şey. Yani aslında hiçbir zaman ben şöyleyim dediğimizde hiçbirimize buyurun denilmez. Dolayısıyla kendi dünyasını bir dünyaya kabul ettirmek üzere yola çıkan olur ya da olmaz. Sanatçıdır, şairdir, yazardır. Hani kendini yabancı hissetmiyor olsa muhtemelen, yani varoluşsal anlamda bir şey için çaba harcamaz. Evet, Defne'nin de dediği gibi kendini ifade edecek araçları arayan bir özel kişi olmaz yani. Gökçe Okay olmaz o O zaman. zaman olmazdı. Tam da bunu Evet, evet. Yani bu duyguyu yaşayan, yani kimisi etnik kimliği, kimisi cinsel kimliği, kimisi işte göçmen olur, hani vesaire. Yaşamanın çok nedeni vardır. Ama yani sanatçı dünyaya yabancı olan. Dolayısıyla tabii ki biyografilerin, yaşanılanların bir etkisi vardır. Tabii burada biraz o sosyal alanın dışında kalma hali, yani bu kadar farklı bir işle ortaya çıktığınızda tüm o anlamlar ve uzlaşılar alanının dışında kaldığınızda yaşadığınız aslında yabancılıktan çok daha fazla bir dışarıda bırakılma hissi ya da bir yere girememe hissi. Yani bunu kadınlar zaten çok yaşadı, başka nedenlerle başka insanlar da yaşadı. Yani bir arkadaşım örneğin şey demişti, işte erkeklerin çıplaklığını konu alan tabloları galeriler sergilemek istemiyor, almak istemiyor. Dolayısıyla bir şeyi zorlamak
zorundayız. Ama bir sosyal kişilikte sanırım bu açıdan önemli değil mi? Hiç estetik değil. Yani. Ha? Ben başka mahalde arayayım. Ben o şiiri bilmiyorum. Daha yeni öğrendim. Yani bugün değil de birkaç gün önce. Başka mahalde. Benim Marie Rouge. Doğru söylüyorum. Marie Rouge. Bir şair. Fransız. Yaşıyor mu o sanatçı? Öldü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Auxerre adında bir kasabada yaşamış ve bütün hayatını oradan çıkmadan geçirmiş aslında bir kadın. Hristiyanlık şeyinde olduğu için hani Hristiyanlıkla çok bağdaştırıldığı için bence tanınmayan bir şair. Mesela burada da aslında ötekileştirilmiş bir hal alıyor. Çünkü nefis bir şair. Ve Fransa'da bile bir şekilde Hristiyan şeyi konduğu için başına, üstelik ismini de değiştirmiş, Noel yapmış. Onun da nedeni erkek kardeşi Noel'de vefat ediyor. Yani öyle bir şey ama şimdi Hristiyanlığı alış şekli, ya ben her sorunuza Marie Noel'le cevap verebiliyorum söyleyeyim. Evet, sanatçıların böyle takıntıları var. Hep Takıntılarımdan aynı- biri de Simone Weil'dir. O da düşünür. İkisi bence o şair, o düşünür çok yakın ve hatta Toulouse'da bir üniversitede ikisinin karşılaştırmasını yapan bir profesörle tanıştım. Öyle bir tez okumuştum. Şuradaki iş mesela Simone Weil. O daha donuk, daha bir Felsefeci. stili vardır. Ama yani bir stili var. Var tabii de yani felsefeciyle şair hani yine de farklı bir Evet, farklı ama çok bağdaştırıyorum. Çok ikisine takıntılıyım, öyle söyleyeyim. Evet, başka mahalde ara yerine bir şey diyecektim. Yani o sen biraz değindiğin şey başka mahal meselesi merkez öznenin merkez olan öznenin dışındalığı ben anlıyorum. Güzel. Şimdi mesela senin imgelerinde şeylerinde gördüğünüz gibi yani bütünlüklü tanıdık bize kimliklendirilmiş bir form olarak neyi gösterebiliriz? Mesela şu köpeği gösterebiliriz, arkadaki köpeği gösterebiliriz. Belki şuradaki hamile kediyi gösterebiliriz. Onun dışında aslında çok da tanıdık imgeler yok. Yani bizim tanımlanmış, biçimlenmiş imgeler yok. Çoğunlukla formunun dışına çıkan, bildik tanıdık formunun dışına çıkan parçacıklı, protez, işte bak protez. Yani parçalardan bir araya gelmiş, tanınmayan, garipsi, tuhaf varlıklar var. Yani ne tam insan ne tam hayvan. Kedi var orada işte, kedi derken hani biz kedi diye yani şurada tanrıça diye isimlendirdiğimiz, şurada gördüğümüz ahşap heykel bir kedi olduğunu üstler. Ama bir kedi yani. Oradan tamamen kendi kimliklendirilmiş, isimlendirilmiş halinin dışına akan. Bu nedir? Ne demek bu? Bu tür imgelerin merkezi imgelerde yeri yoktur. Dışarıdadır. Yani Batı sanat tarihinde de baktığın zaman bu nedir? İşte modernizmin daha doğrusu gelişiyle beraber özne, batılı, beyaz, erkek, egemen, ataerkil en basit tabiriyle öznenin parçalanması. Tuhaf varlıkların, öteki varlıkların, rüyaların, bilinç dışının, parçacıklı dünyanın bilinç dünyasında kovulan, tehlikeli bulunan, garip bulunan, gülyabani olarak adlandırılır. Varlıkları imgeleştirme hallerinden bahsediyoruz. O yüzden ben az önce söze başlarken Gökçe'nin işleri zor işler. Hani bunları bir bütünlük içerisinde bir sergilemek küratörlük açısından değil sadece. Hani sanatçının da kendisi. Tabii. Yani şey yapması çok zor değil. Portre desen portre değil. Manzara desen manzara değil. Şey değil yani. Değil mi? Hani bu başka bir dünya, mahalin, başka bir şeyin kafası, düşüncesi. Bu nereden kaynaklanıyor peki? Ben bence bu işin tabii biraz, hocam burada daha uzmanıdır bu işin. Arzu meselesi. Evet, çok doğru. Bilinç dışımızın ya da yaşam potansiyelimizin, enerjimizin
bizi sürekli bilincimizi kırması ve yaşamak istemesi. Çünkü bilinç dediğimiz alan en azından bizi sürekli bir kimliklendirmeye, yerli yurtlaştırmaya, bizi bir özneye doğru götüren bir yapıdır. Bu kim? Ailedir, devlettir, bilmem, yasadır, babadır, kimi zaman annedir yani vesaire. Bütün bunlar bu imge, bu özne etrafında hükümlenmiş imge dünyasının dışına çıkan ve hala arayışını sürdüren, tamamlanmamış. Baktığın zaman bu heykellerin, bu imgelerin tamamı hala hareket edecek ve hala bitmiyor. Sürüyor, o oluş hali devam ediyor. Bitmeyen bir şey. Bu normalde tekinsiz bir şeydir. Bizim gibi kendini kimliklendirmiş, özneleştirmiş işte yapılar, durumlar karşısında bunlar çok sempatiye bakılabilecek bir şey. Acaba deli işte. Bir saniye o zaman Evet. deli miyiz? Ben orada sadece hani sana yönelen soruyu önce duygu var ve bildiğim kadarıyla o duygu deli işi. Sonra onun yani artık bilinç dışı muhtemelen onun nereye gideceği ama başlatan şey tabii ki Vanden'ın da dediği gibi o müthiş bir akış. Sonra neler oluyor? İstersen duygudan başlayıp nereye doğru gidiyorsun? Yani bir kere atölyeme geldiğinizde de bunu görebilirsiniz. Her şeyi bir arada çalışıyorum. Heykel bir yanda, resim bir yanda, kalktığımda mutfağım, çalışma alanı, hani her an zaten çizebilecek şekilde ayarlanmıştır benim evim. Çantamda mutlaka desen şeyi vardır. Çünkü desen benim için duygu. İlk başlangıcı. Desen şiiri gibi o şey. Ama sonra bunu çalışmak gerekiyor o duyguyu. Anlamak gerekiyor. Dolayısıyla gerçeğe şey yapıyorum. Yani daha çok heykelden bahsedeceğim. Dönüştürerek, üstüne ekleyerek daha da yani bayağı dolduruyorum bir kere heykeli. Ondan sonra yapılan şey hem sürekli çıkartmak, yontucuyum aslında. Yontarım her şeyi. Yontabilmek için dolduruyorum. Yontabilmek için o duyguyu kullanıyorum. Belki neredeyse yontabilebilmek için yaşıyorum. Yani Risklerle yaşıyorum. Yani ben sanki bazen öyle hissediyorum. Yaşadığım şeyleri, duyguları kendim ayarlıyorum ki ben onu yapabileyim. Neredeyse bazen bu hisse kapılıyorum. Yani hem yaratan hem de yok eden ya da dönüştüren. Dönüştürebilmek için onu dolduruyorum. Bazen hani bir oyun gibi hissediyorum. Elbette ki yaşadığım duygunun gerçekliğindeyim sonuçta. Ama uzaklaşıp da bakabildiğimi hissediyorum ona uzaktan ve o oyunu bu sefer başlıyor işte o kaosu yapmışım ve bu sefer başlıyorum yontmaya. Yani o gerçekten o şeyi bulmaya. Evet, istersen Semazen'in ya da işte Mısır etkisinin ve onun oluşum süreci. Semazen tabii ki benim çok yerleşik bir şeyim olamıyor orada. O atölyeden bu atölyeye sürekli şey yaptığım için 3 senede bitmiş bir şey. Yani 3 sene başında durup çalışmadım ama 3 senelik bir iş bu. Hiç bu şekilde böyle olacağını ben de düşünmemiştim. Elbette ki bir şey vardı ama zaman içinde hani tanık oldu Nilgün onun Ben her gelişimine. seferinde bittiğini sanıyordum ayrıca. Evet, her seferinde neredeyse bitmiş bir şeyle çıkıyordum ama hiç bununla alakası yoktu. O en başındaki o yavru kuş imgesi yoktu. O bir eldi buradaki. O ya bütün bunlar zamanla değişiyor ve en sonunda yani devam edebilirim daha da. Ama bir yerde bitirmek gerekiyor. Sergi bu yüzden iyi oluyor. Evet. Böyle bir şey koymaya yardımcı bitirmeme oluyor. yönündeki eğilimini girişte hemen solda asılı tabloda dikişler devam ediyor. Evet. Yani buradayken eklemeleri de Yaptım. Buradayken Yaptığını başka bir gördüm. tabloyu değiştirdim. Çünkü tekrar önüme geldi ve şimdiki halimle ya öyle duramam ben şey. Bunlarla yaşıyorum evimde. Öyle söyleyeyim size. O yüzden de değişiyor sürekli. O yüzden sürekli bir elleme, bir şey yapma.
Hatta işte bir koleksiyoner almış ise ve yakın tanıdığı ise Gökçe eseri geri alıyor, dönüştürüyor, tekrar veriyor. Evet, orada mızrak öyle bir iştir. Tekrar geri alınıp çalışılmış bir iştir. Önce